Herkese merhaba. Bugün motor kaputunun altındaki en önemli, en hayati parçalardan biri olan bujileri konuşacağız. Çoğumuz bu parçayı yalnızca arıza yaptığında hatırlar fakat performansın ve yakıt tasarrufunun en önemli parçalarından biridir. Tarihini bir kenara bırakıp bugün tekniğine ve gerçeklere değineceğiz. Basitçe çalışma prensibiyle başlıyoruz. En basit haliyle buji, bobinden gelen yüksek voltajlı elektriği, ki bu bazen 30.000 volt bulabilir, yanma odasının içine taşıyan iletken bir köprüdür. Ancak bu köprünün ucu kırıktır. Elektrik bujinin ucundaki elektrot ile şasi tırnağı arasındaki boşluktan atlamak zorunda kalır. İşte bu atlama sırasında oluşan o mavi kıvılcım sıkışmış yakıt ve hava karışımını patlatır. Yani motorun içinde saniyede onlarca kez çakan kontrollü bir şimşek diyebiliriz. Görüntü olarak birbirine benzeseler de her buji aynı mıdır? Tabii ki değildir. Burada iki kritik kavram devreye giriyor. Materyal ve ısı derecesi. Eskiden bakır ve nikel alaşımlı standart bujiler kullanırdık. Ama artık platinyum ve iridyum bujiler çağındayız. Çünkü iridyum erime noktası çok daha yüksek ve elektriği çok daha iyi ileten bir metaldir. Bu sayede merkez elektrotu iğne ucu kadar ince yapabilirler. Uç ne kadar ince ise kıvılcım o kadar etkili, keskin ve kararlı olur. Bu da daha iyi yanma ve daha az yakıt tüketimi demektir. Bir diğer hayati konu ise ısı derecesi. Buji sadece ateşleme yapmaz. Aynı zamanda yanma odasındaki ısıyı dışarı atar. Eğer motorunuz yüksek performanslıysa veya çok ısınıyorsa ısıyı hızlı atan soğuk buji kullanmalısınız. Eğer standart şehir içi kullanılan bir araçsa kurum tutmaması için ısısını koruyan sıcak buji tercih edebilirsiniz. Eğer yanlış ısı aralığında bir buji tercihi yaparsanız motorunuza ya erken ateşleme olur, vuruntu diye tabir ettiğimiz, ya da bujiniz kurum bağlar ve çalışmaz. Gelelim yakıt tiplerine ve taşıt farklarına. Benzin ve LPG'li araçlarla başlayalım. Benzinli araçlar için üretilen standart bujiler, LPG'li araçlarda ömrünü çok çabuk tamamlar. Çünkü LPG benzine göre daha yüksek tutuşma sıcaklığına sahiptir ve daha kuru bir yakıttır. Bu, bujinin daha fazla voltaja ihtiyaç duyması ve daha çok ısınması demektir. Eğer LPG'li bir aracınız varsa tırnak aralığı daha dar olan ısıya dayanıklı LPG uyumlu iridyum bujileri tercih etmeniz şarttır. Dizel yanılgısı. Burada sık sorulan bir soru var. Dizel aracım için hangi bujiyi tercih etmeliyim? Cevap hiçbiri. Çünkü dizel araçlar buji ile çalışmaz. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Dizel motor sıkıştırma ile patlar. Ancak dizel motorlarda kızdırma bujisi vardır. Bu kıvılcım çıkarmaz. Sadece soğuk havalarda yanma odasını ısıtarak motorun ilk çalışmasının kolaylaşmasını sağlar. Deniz taşıtlarına gelirsek de havadan bahsetmeyeceğim. Çünkü o da pervaneli motorlarda içten yanmalı karayolu taşıtları gibi çalışan bir motordur ama deniz taşıtları farklıdır. Deniz taşıtları çok daha ağır şartlarda çalışır karayolu taşıtlarına göre. Bir araba yokuş aşağı inerken gaz keser ama bir tekne motoru suyun direncine karşı sürekli yokuş yukarı çıkıyormuş gibi yük altındadır. Ayrıca tuzlu su ve nem elektriğin en büyük düşmanıdır. Bu yüzden deniz taşıtlarında paslanmaz gövdeye sahip nem izolasyonu güçlendirilmiş ve sürekli yüksek devre dayanıklı Marine serisi bujiler kullanılır. Araba bujisini tekneye takmak yolda kalma garantisidir. Bir bujinin kıvılcım kalitesini ve ömrünü etkileyen faktörler nelerdir? Öncelikle tırnak aralığı. Bu en kritik ayardır. Elektrotlar arasındaki mesafe fabrika verisiyle birebir aynı olmalıdır. Çok genişse bobin o mesafeyi atlamak için aşırı yüklenir, ömrü kısalır veya yüksek devirde ateşleme kaçırılır. Çok darsa kıvılcım çok küçük olur, yakıta tutuşturmaya yetmeyebilir ve motorun gücü düşer. Çiğ yakıt atmanıza da sebep olur. Bir sonraki dikkat etmemiz gereken şey ısı derecesi. Bujinin kendini soğutma kapasitesidir. Eğer motorunuza uygun olandan daha sıcak bir buji takarsanız, buji aşırı ısınır ve kıvılcım çakmadan yakıtı patlatır. Bu da erken ateşleme ve vuruntuya sebep olur. Tersi bir durumda çok soğuk buji ise buji ısınmaz ve üzerinde kurum bırakır. Bir sonraki dikkat etmemiz gereken konu elektrot malzemesi ve çapı. İridyum ve platinyum elektriği bakıra göre daha kararlı iletir. Uç ne kadar ince ise, ki bu iridyumda 0.4 mm'ye kadar düşebilir, kıvılcım o kadar kararlı ve güçlü olur. Kalın uçlu eski tip bujilerde kıvılcım gezinebilir, bu da verimi düşürebilir. Bujiyi dışarıdan etkileyen faktörler de vardır. Bunlardan biri de yakıt hava karışımı oranıdır. Motora fazla yakıt gidiyorsa buji kurum bağlar, yani siyahlaşır. Kıvılcım elektrottan atlamak yerine kurum üzerinden şasiye kaçar ve ateşleme gerçekleşmeyebilir. Motora az yakıt gidiyorsa ya da bir şekilde fakir bir karışıma sahipse, buji bu sefer aşırı ısınır, seramiği çatlar veya elektrotları eriyebilir. Montajla alakalı dikkat etmemiz bir konu da var, o da sıkma torku. Çoğu kişinin atladığı gizli bir faktördür. Gevşek buji silindir kapağına tam temas etmez. Isısını silindir kapağına aktaramaz. Aşırı ısınır ve pistonu bile eritecek hasarlara yol açabilir. Aşırı sıkı buji ise porselen gövdeyi çatlatabilir ve dişleri bozar. Kompresyon kaçağı yaratabilir. Dikkat etmemiz gereken son konu ise ateşleme bobini ve kablolar.
Buji sadece bu sistemin en sondaki en uç elemanıdır. Arkasındaki güç kaynağı yani bobin veya iletim hattı yani kablolar kötüyse dünyanın en iyi bujisini de taksanız zayıf kıvılcım alırsınız. Gelelim sanayide, internette, sosyal çevrenizde sıkça duyduğunuz şehir efsanelerine yani doğru bilinen yanlışlara. Bunların ilki çok tırnaklı buji performansı artırır efsanesidir. 2, 3 veya 4 tırnaklı bujiler de var bildiğiniz gibi. Bu tamamen yanlıştır. Elektrik tembeldir. Her zaman en kolay yolu seçer. 4 tırnak da olsa kıvılcım sadece aynı anda tek bir tırnaktan atlar. Çok tırnak sadece bujinin ömrünü uzatır, ekstra beygir gücü vermez. Bir sonraki en çok yapılan hata, bujiyi zımparalayıp temizlersem eskisi gibi çalışır, yeni buji takmama gerek yok hatasıdır. Zımpara elektrotun geometrisini bozar ve kaplamayı yok eder. Ayrıca seramik yalıtkanın görünmeyen çatlaklarını temizleyerek düzeltemezsiniz. Buji bir saf malzemedir, temizlenmez, zamanı geldiği zaman değiştirilir. Ve en tehlikeli yanlış, bujiyi çok sıkarsam daha iyi çalışır, sızdırmazlık yapmaz durumudur. Bu çok yanlış. Her bujinin bir tork değeri vardır. Fazla sıkarsanız silindir kapağındaki dişleri yalama yaparsınız. Az sıkarsanız kompresyon kaçırır ve buji aşırı ısınır. Hazır tork değeri demişken torklarına da değinmek isterim. Çünkü bujilerin standart bir sıkma torku yoktur. Kullandığınız araca, bujinin diş çapına ve silindir kapağının malzemesine göre değişir. Alüminyum ya da döküm kapaklar var bildiğiniz gibi. Ancak piyasadaki binek araçların büyük çoğunluğu için genel kabul gören güvenli aralık 25 ila 30 Nm torktur. Bunun tablosunu ekrana da vereceğim. Standart binek araçlarda 25-30 Nm, motosiklet ve bazı yeni nesil araçlarda 15-20 Nm, küçük hacimli motorlar ve motosikletlerde 10-12 Nm iken çok eski model ve klasik Amerikan araçlarda 35-20 Nm tork değeri vardır. Tabi diş çapları farklı ölçülerde bunların da. Tork anahtarınız yoksa açıyla sıkma yöntemini kullanabilirsiniz. Bunu da başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Çok zor bir teknik değil. Herkesin kendi yapabileceği basit bir hesaplaması olan bir teknik ve gayet de kullanışlı, kullanılabilir. Burada hızlıca verebileceğim önemli bilgilerden biri de şudur. Motor sıcakken buji değişimi yapılmaz. Buji takılmaz. Belki sökebilirsiniz ama sakın takmayın. Çünkü ısındığında ve soğuduğunda kapağın ölçüleri değişeceği için doğru sıkma değerini sıksanız bile o doğru çalışmayacaktır. Kesinlikle motor tamamen soğuduktan sonra buji montajınızı yapmanızı tavsiye ederim. Özetle buji deyip geçmeyin. Şu küçük parçayı hafife almayın. Yapabileceğiniz en doğru şey aracınıza, yakıt tipinize ve üreticinin verdiği verilere uygun bujiyi seçmek. En doğru modifiye de budur. En güvenli, en sağlıklı ve en ucuz yol da budur. Bunun dışına çıkmamanızı önemli tavsiye ederim. Umarım kafanızdaki bazı soru işaretlerini giderebilmişimdir. Eğer buji değiştirme tecrübeniz varsa ya da bununla ilgili bir hikayeniz varsa lütfen yorumlarda bahsedin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.